Merhabalar, Rengarenk Supla Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yaprak detaylı altıgen 2 tane motiften oluşan çok şık bir hırka çalışacağım. Orta kısımdan başlayarak altıgen büyük bir motif öreceğiz. Ortadan ikiye katladığımızda beden boyunun uzunluk ölçüsüne göre bedenlerimizi ayarlıyor olacağız ve bu uzunlukları ben size açıklamada ekliyor olacağım. Bakın bu şekilde köşeden başlayıp orta kısımdan başlayıp büyüteceğiz. Hello Coton'un turuncu renkli bir ipini kullandım ben bu modelimde ve 3 milimetrede tığ ile ördüm. Şimdi isterseniz yapıma başlayalım. Şu şekilde arkaya motifimi de açıyorum. Gerçekten büyükçe bir motif olacak bu. Ben 5 zincirle başlayacağım modelime. İsterseniz sihirli halkayla da başlayabilirsiniz. Bu modelde ben zincir çekip halka yaparak başlamayı tercih ettim. İlk çektiğim zincirin içerisine tığımı batıp ilmek kaydırıyorum ve ilk ilmeğimin içerisinden kaydırma yapıp halkamı oluşturuyorum. Daha sonra ipimi saklayıp bir yandan da zincir çekmeye başlıyorum. 4 tane zincirimi çektikten sonra halkama batıyorum ve üçlü bir trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine halkamın içerisine batıyorum. Ve yine üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Halkamın içerisine batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bu model üçlü trabzanlardan oluşuyor. Daha uzun biritlerin görünmesi açısından. Biraz daha yaklaştırayım. Bir zincir çekiyorum. Ve yine halkamın içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Halkamın içerisine üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Halkamın içerisine üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8. Toplamda 12 tane trabzanımı yapıyorum ve son zincirimi çekip başlangıçtaki 4 zincirin üçüncüsüne ilmek kaydırmayla sabitleyip sıramı bitiriyorum. Bir üst sırada toplamda şimdi 5 tane zincirimi çekiyorum ve bir sonraki trabzanın üzerine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Ortadaki yaprak başlangıçlarımı yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yine bir sonraki trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 12 tane trabzanla başladım. Bunların bir tanesinin üzerine 3, bir tanesinin üzerine bir üçlü trabzan öreceğim. Aralarda birer zincir, 6 yaprak ve 6 tane dikme olarak sıramı bitirmiş olacağım. Başlangıçta bir tane trabzanım olmuş oldu. Bunun içerisine ilmek kaydırıyorum. Yine 5 tane zincirimi çektim. 3 tane yaptığım trabzanın ilkinin üzerine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Ortadaki trabzanın üzerine bir tane yine üçlü trabzan örüyorum ve hemen yana bir tepe boşluğuna 2 tane olacak şekilde yine üçlü trabzan örüyorum.
3 olan trabzan sayımı bu sırada 5'e çıkarttım. 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane trabzanın üzerine yine bir tane trabzan örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Az önce yaptığım gibi 3 trabzanın ilkinin üzerine 2 tane üçlü trabzan, ortadakine bir tane üçlü trabzan ve üçüncünün üzerine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Sayımı 5'e çıkartıyorum. Yine 2 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Takip eden 3 trabzanda yine arttırma işlemi uyguluyorum. Birinci trabzanın üzerine 2, ikinci trabzanın üzerine 1, üçüncü trabzanın üzerine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Sırayı bu şekilde devam ettireceğim ve bir üst sıraya böylece geçmiş olacağım. Toplam 6 tane yaprağımı tamamlıyorum. 2 tane zincir çekip başlangıçta çektiğim 5 zincirin üçüncüsünün içerisine ilmek kaydırıyorum ve yeni sırama başlıyorum. Şimdi artık köşe noktalarını yapmaya başlayacağım. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Aynı tepe boşluğuna bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Yine aynı tepe noktasına bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Çatal şeklinde 3 tane üçlü trabzanım olmuş oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Alttaki 5 olan trabzan sayımı bu sırada 7'ye çıkartacağım. Yine başlangıç ve sondan arttırma yapacağım. Birinci trabzanın üzerine 2 tane, ikinci trabzanın üzerine bir tane, üçüncü trabzanın üzerine bir tane, dördüncü trabzanın üzerine bir tane ve beşinci trabzanın üzerine 2 tane üçlü trabzan yapıp toplam sayımı 7'ye çıkartıyorum. Tüm yapraklarda aynı arttırmayı yapacağım. Şimdi ortada tek ördüğüm bir trabzanım vardı. Oraya geldim. 2 zincir çekiyorum. Burada kasma yaparsa araya 3 zincir de çekebilirsiniz elinizin sıkılığına göre. Tek trabzanın üzerine önce bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Araya bir zincir daha çekiyorum ve üçüncü trabzanımı yapıp köşe arttırmamı bitiriyorum. 2 zincir çekiyorum ve yine 5 tane olan üçlü trabzanımı başlangıç ve sondan birer arttırma yaparak 7'ye çıkartıyorum. Birinci boşluğuma 2, ikinci, üçüncü, dördüncü boşluğuma birer ve beşinci boşluğuma 2 tane üçlü trabzan örerek yapıyorum bunu. Ve son boşluğuma geldim. 2 tane üçlü trabzanımı ördüm ve arttırmamı tamamladım. Yine 2 zincir çekiyorum. Tek olan trabzanın üzerine aralarda birer zincir çekecek şekilde toplam 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Bu şekilde. Yine 6 yaprak ve 6 köşe olacak şekilde sırayı tamamlıyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. Son 2 zincirimi çektim. Başlangıçta yaptığım aralarda birer zincir olan 3 tane trabzanın ilkinin tepe noktasına batıp ilmek kaydırıyorum. Şimdi ilk trabzanımın üzerine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. İkinci trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Üçüncü trabzanın üzerine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Kenarlardaki yapraklarda şimdi eksiltme yapacağım.
Sıralamaya bakın. 2 tane üst üste köşede üçlü trabzanımı yaptım. Onun üzerine 3 tane üçlü trabzan yaptım. Aralarda birer zincir çekerek. Bundan sonra her sıralama böyle gidecek. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Bir tepe boşluğu atlıyorum. İkinci tepe boşluğundan başlayarak toplam 5 tane, her birine birer tane denk gelecek şekilde üçlü trabzan örüyorum. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı tepe noktalarıma birer tane üçlü trabzan örüyorum. 7. tepe noktam burada boş kalmış oluyor. Yine araya 3 tane zincir çekiyorum. Aradaki çatal şeklime geldim. Birinci üçlü trabzanımın üzerine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Ortadaki üçlü trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve üçüncü üçlü trabzanımın üzerine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi yine yaprak eksiltmemi yapıyorum. Birinci tepe boşluğunu, tepe noktasını boş bırakıyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı tepe noktalarına birer tane üçlü trabzan örüyorum. Yedinci tepe noktam boş kalacak şekilde bırakıyorum. Toplam 5 tane üçlü trabzanımı ördükten sonra yine 3 tane zincir çekip bir sonraki köşenin arttırmasını yapıyorum. Bu şekliyle sıramı tamamladım. 3 tane zincir çektim ve ördüğüm 3 trabzanın ilkinin tepe noktasına ilmek kaydırmayla sıramı bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu noktanın hemen dibine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. İkinci tepe boşluğuma bir tane üçlü trabzan örüyorum. Ve üçüncü tepe boşluğuma 2 tane üçlü trabzanımı örüp sayımı 5'e çıkartıyorum. Şimdi arada 2 zincir çekiyorum. Ortada tek ördüğüm üçlü trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum ve az önce uyguladığım işlemi yine aynı şekilde uyguluyorum. Takip eden ilk tepe boşluğuma 2, ikinci tepe boşluğumu 1 ve üçüncü tepe boşluğuma 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Köşe noktamdaki 2 yaprağın ikincisini arttırmasını yapmış oldum böylece. Şimdi kenar yaprağımın eksiltmesine devam ediyorum. Arada yine 3 zincir çekeceğim. Tığımı ip doluyorum. İlk boşluğumu boş bırakıyorum. İkinci tepe noktasından başlayıp üçüncü tepe noktasına 1, dördüncü tepe noktasına 1, toplam 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yine köşeme geldim. Burada da 3 olan trabzan sayımı 5'e çıkartacağım. İlk tepe noktama 2, ikinci tepe noktama 1, üçüncü tepe noktama 2 tane üçlü trabzan yapıp sayımı 5'e çıkartıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Ve orta noktada kalan üçlü trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve yine 3 olan trabzan sayımı 5'e çıkartıyorum. Birinci tepe noktama 2, ikinci tepe noktama 1, üçüncü tepe noktama 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Üç tane zincir çekiyorum. 5 olan yapraktaki trabzan sayımı yine 3'e düşüreceğim.
Birinci tepe noktasını atlıyorum. İkinci, üçüncü ve dördüncü tepe noktalarına birer tane üçlü trabzan örüyorum ve beşinci tepe noktamı atlıyorum. Bakın yaprakların bir kısmı küçülürken bir kısmı büyümeye devam ediyor. Sıra sonuna geldim. Yine 3 zincirimi çektim. Başlangıçtaki 3. zincirin üzerine ilmek kaydırmayla sıramı sabitledim. 3 zincir çektim. Hemen dibine batıp bir tane üçlü trabzan yaptım. Takip eden tepe noktalarına yine üçlü trabzanlar yapıyorum son tepe noktasına kadar. Sayıyı yine 7'ye çıkartacağım burada. Son tepe noktasına geldiğimde 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Şimdi orta noktada yine üst üste 2 tane üçlü trabzanım oldu. Yine arttırmayı yapacağım. 2 zincirimi çekiyorum. Ortadaki tek duran üçlü trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan, bir zincir, aynı noktaya bir tane üçlü trabzan, bir zincir ve yine aynı noktaya bir tane üçlü trabzan çekiyorum ve orta arttırmamı, yeni yaprak başlangıçlarımı yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Sol tarafta kalan yaprağın 5 olan trabzan sayısını yine 7'ye çıkartacağım. İlk tepe noktasına 2 tane, ikinci tepe noktasına bir tane, üçüncü tepe noktasına bir tane, dördüncü tepe noktasına bir tane üçlü trabzanımı yaptım ve beşinci tepe noktama yine 2 tane üçlü trabzanımı yapıp yapraktaki trabzan sayımı 7'ye çıkartıyorum. 3 zincir çekiyorum. Eksiltme yaptığım yaprağımda şimdi ilk tepe noktasını boş bırakıyorum. Ortada kalan tepe noktasına bir tane üçlü trabzan örüyorum ve yaprağımı tamamlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Diğer köşedeki yaprak arttırmama geçtim. Birinci tepe noktasına 2, 2, 3 ve dördüncü tepe noktalarına birer ve beşinci tepe noktasına 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Modelin kurulumunu hemen hemen tamamladık diyebilirim. Şimdi orta noktadaki ikinci yaprağın başlangıcını da yaptıktan sonrasında zaten hep model birbirini tekrar ediyor. İstediğimiz boyuta kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Yaprağımın sayısını 7'ye çıkarttım. 2 zincirimi çektim. 2 yaprak arasındaki bir tane üçlü trabzanın üzerine arada birer zincir olacak şekilde toplam 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine ve sol kısımda kalan yaprağımın 5 olan trabzan sayısını başlangıç ve bitişteki tepe noktalarından birer arttırma yaparak 7'ye çıkartıyorum. Yani birinci tepe noktasına 2, 2, 3 ve dördüncü tepe noktalarına birer ve beşinci tepe noktasına 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum ve takip eden 3 trabzanın ortasındakinin üzerine bir tane üçlü trabzan örüp bu şekilde model kurulumuma devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Köşe arttırmalarımız bakın bu şekilde devam edecek. Ortada güzel bir çiçek, bir yıldız motifim oldu. Yapraklardan oluşan güzel bir çiçeğim oluştu. Şimdi yine 3 tane zincir çekip başlangıçta çektiğim 3 tane zincirin üçüncüsünün üzerinden ilmek kaydırıyorum. Şimdi 7 olan yaprak sayımı burada 5'e düşüreceğim. İlmeği tekrar yan tarafa kaydırıyorum. Buradan 3 zincirle yeni sırama başlıyorum ve takip eden 4 tane tepe noktasına daha birerden
Toplam 4 üçlü trabzan örüyorum. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Ortada oluşturduğum birer zincir boşluklu trabzanların ilkine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Araya bir iki zincir çekiyorum. Ortadaki trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çektikten sonra 3. trabzanın üzerine yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yeni yaprak çiftimi başlamış oldum böylece. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Birinci boşluğumu atlıyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı tepe noktalarına birer tane, toplam 5 tane üçlü trabzanımı örüyorum. 7 olan yaprak sayımı burada 5'e düşürdüm. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. Üçlü trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Şimdi burada da yine 2 tane saydıktan sonra üçüncünün üzerinden yaprak başlayacağız. 3 zincirimi çektim. 7'li trabzan grubumun ilk tepe boşluğunu atlayıp her birine birer tane olacak şekilde toplam 5 tane üçlü trabzanımı örüyorum. Son tepe boşluğumu boş bırakıyorum. Ve köşemin sağ taraftaki yaprağının ilk eksiltmesini bitiriyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Ortada arasında birer zincir olan 3 tane trabzanımın ilkine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Ve 3. trabzanımın üzerine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. İkinci köşemin ortasında örmüş oldum. Bu sayılarla sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu sıradan sonrasını artık uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü bakın 2 tane üst üste birer adet üçlü trabzanımı ördüm. Burada yeni yaprağıma başlayacağım. Yani bunun üzerinden 3 tane üçlü trabzan örüp yeni yaprağımın arttırmalarına başlayacağım. Genel itibarda baktığımızda köşe noktalarında bu aralara birer zincir çekerek 3 tane trabzan oluyor. Çünkü burada 2 yaprak açmam gerekiyor. Orta noktalarda ise 2 sırada bir, yani yaprak bittikten sonra 2 tane üçlü trabzan örüp bir sonraki sırada yeni yaprağıma başlamış oluyorum. Orta kısma 5 tane motif ördüm ve bunları birbirine birleştirdim. Bakın, bunun yapımıyla alakalı daha önce ben video paylaşmıştım. Açıklamalar kısmına da bunun linkini ekleyeceğim. Motifleri her iki yarım parçanın tam ortasında ense kısmını oluşturacak şekilde kullanıyorum. Ve yaprakları sayacağımızda toplam 8 tane artı örerken oluşan bir yarım, 8,5 tane yaprağımız oluşacak ve ortalama 28-29 santim civarında elinizin sıkılık ayarına göre olmuş olacak. Bununla alakalı dediğim gibi boyutları ben açıklamaya ekleyeceğim. Motiflerime bakın. Dikerek birbirine ekledim. Arka kısımdan görüntüsü ve ön görüntüsü. Şimdi motifleri ekleyeceğim. Arka kısma orta arttırma, o çatal kısımdan başlayacak şekilde sık iğneler örüyorum.
ve sık iğnelerin o oluşan bir kanadıyla karşı tarafta motifin bir kanadını dikerek birleştireceğim. Boşluklara ikişer tane bakın sık iğne örüyorum ve 7 tane trabzanımın üzerine her bir tepe boşluğuna birer tane sık iğne örüyorum. Yani her bir boşluğa 2. Ortada kalan trabzan varsa trabzanın üzerine 1 olacak şekilde sık iğnelerimi tamamlıyorum. Ve burada eklediğiniz motifle aslında buradaki sık iğne sayısını birbirine denk getirmeniz gerekiyor. 4 motif eklediniz diyelim. Yani model boyutuna göre zaten motif sayıları değişecek. Benim modelimde toplam 5 tane tam geldi. Ama dediğim gibi boyuta göre sizin daha az motifiniz olabilir. Sık iğneyi yaptıktan sonra da bakın bu şekilde yakından gösterecek olursam az önce bahsettiğim iki ucu bir araya getirdiğimde karşılıklı gelen kanatların içerisinden iğnemi batıp dikme işlemini gerçekleştiriyorum. Yani tam V şeklinin değil, V şeklinin yarısını baz alarak yapıyorum bu işlemi. Yine burada da sizin görsel zevkinize bağlı tam kanat olarak da dikebilirsiniz ya da sık iğneyle de birleştirme yapabilirsiniz. İkinci renkle birleştirme yapabilirsiniz. Tamamen bu sizin zevkinize kalmış. Tüm kol kenarlarını ve sırt kısmını dikme işlemleri bittikten sonra çepeçevre hem kenarları hem kol uçlarını bir sıra sık iğne, bir sıra ikinci renkten 2 trabzan ve üzerine bir sıra sık iğne geçecek şekilde tamamladım ben. Model tasarımını da bu şekilde yaptım ama yine dediğim gibi burada da bir sıra sık iğne geçebileceğiniz gibi farklı bitirme teknikleri de uygulayabilirsiniz. Modelin bitmiş hali de bu şekilde oluyor. Ön ve arka görüntüsü. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur ve benimle birlikte bu güzel hırkayı sizler de örersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.